Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda tığ işi, crop ya da çantalarda kullanabileceğiniz oldukça kullanışlı bir yapıya sahip askı yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım askı modelini bu şekilde renkli de yapabilirsiniz, tek renkte örebilirsiniz. Askının yapılışında koton ipler kullanacağım. Alize, Cotton Gold ve askıları yaparken 2,75 milim, 2,5 milim ya da 2,20 milim gibi tığlar kullanırsanız askılar daha sert ve muntazam olacaktır. Fakat ben size askının yapılışını anlatırken 3 milimetre ile öreceğim. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden askıların yapılışına başlayalım. Öncelikle yapmak istediğiniz askının uzunluğu kadar zincir yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir tek sayı ya da çift sayı zorunluluğu yok. İstediğiniz sayı kadar zincir yapabilirsiniz. Ben 13 zincir yaptım deseni anlatacak kadar ve 3. zincirden başlayarak alt sırada yapmış olduğumuz bütün zincirlerin tepesine kaydırma yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Ve birinci sırayı bu şekilde tamamladık. Bir zincir, deseni çeviriyorum. İlk ilmeğin arkasından başlayarak alt sırada yapmış olduğumuz bütün kaydırmaların tepesinden yeniden kaydırma yaparak sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Ve burada bakın son bir ilmek kaldı. Bu ilmeği atlamayalım. Son ilmeğin tepesine de kaydırmayı bu şekilde yapmış olduk. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve her sırada desen kendisini tekrar edecek. Bir alt sırada yapmış olduğumuz kaydırmaların arka kanatlarından ilmek alarak sıra sonuna kadar kaydırma yapacağız. Eğer yapacağınız askıyı tek renk ile yapacaksanız bu şekilde yukarıya doğru yükseltmeye devam edebilirsiniz. Ben size 3 renk üzerinden anlatacağım için toplam 5 sıra bu şekilde yapmaya devam edeceğiz. Beşinci sıranın sonuna ulaştım. Son ilmeklerin de arkasından alarak kaydırmaları yaptım. Ve 5. sıranın sonunda 2 ilmek kaldığı zaman renk değişimi yaparak bir sonraki renge geçiş yapalım. Bir zincir, tekrar deseni çeviriyorum ve alt sıradaki işlemleri tekrar ederek sıra sonuna kadar devam edelim. Ve yapacağımız ikinci rengin sırası 6 sıra olması gerekiyor arkadaşlar. Bu özellikle önemli.
Evet, mavi renkten de şimdi toplam 6 sıra yapalım. Mavi renkten de 6. sıranın sonuna geldik ve son kaydırmayı yaparken 2 ilmeği birlikte kapatarak 3. renge geçiş yapıyorum. İsterseniz askıyı 2 renkte yapabilirsiniz. Bir zincir, deseni çeviriyorum ve alt sırada olduğu gibi ilk ilmeğin arkasından başlayarak sıra sonuna kadar arkadaki ilmeklerden kaydırma yapacağız ve 3. renkten de toplam 6 sıra örmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde yapmış olduğumuz askının genişliğini elde edeceğiz. Şu yukarıya doğru askıyı yükseltmeyeceğiz. Videonun da başında söylediğim gibi ne kadar uzunlukta bir askı istiyorsanız o kadar zincir yapmalısınız. 100, 110, 120. Ben sadece deseni anlatacak kadar küçük bir zincir yaptım. Ve bu askıyı yaparken dikkat edeceğimiz en önemli püf noktası bakın şu şekilde yapmış olduğumuz uzun zincirin üzerine bu desenleri kuracağız. Ve kullanmış olduğumuz her renk askının genişliğini göstermekte arkadaşlar. Yapacağımız askıdaki ilk renk mutlaka tek sayı kadar olmalı. Diğer 2 renk ise çift sayı kadar olmalı. Bunun nedeni ise bakın burada pembe ile başlamıştık. 3 tane şu şekilde göstereyim. 1, 2, 3 tane saç örgüsü deseni var. Zincirin üzerine yapmamızdan dolayı. Diğer mavilerde de 3 sıra bu saç örgüsü desenlerini oluşturabilmemiz için birinci sırayı 5 sıra yaptık. Pardon, birinci rengi 5 sıra, ikinci ve üçüncü rengi 6 sıra yaparak bu şekilde askıyı örmeye devam edeceğiz. En son burada kalan parça ipleri keserek ve düğüm yaparak ilmeklerin arkasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Bakın benim burada henüz iplerim bekliyor. Bu ipleri birbirine bağlayarak arka taraftaki ilmeklerden gizleyeceğim. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.